cadde bu saatte hareketliymiş lan. Sana dop dolu. Yok be, herkes buraya giriyormuş ya. Alışveriş merkezi, benim sabah girdim ya. Herkes buraya giriyormuş. Ben de sandım buranın kendi şeyi öyle, kalabalığı öyle falan sandım. Ne oluyor? Bir şey diyeyim mi? İleride galiba protesto mevzusu var. Aha. Kimler gelmiş buraya? Abi anlamıyoruz ki ama ya. Bari yana fotoğraf atsaydınız bir tane. Bizim Adana kebapçılarda böyle fotoğraf koyuyorlar ya, onun gibi bir şey olsa en azından sima tanıdık gelir. İsmi biz uydururuz gibi bir şey olurdu da şimdi fotoğraf olmayınca soru işareti oluyor bizim için. Hayda, bir şey diyeyim mi? Orada protesto var, ben söyleyeyim, sıkıntı var orada. Aha. Lan niye eylem yapıyorsunuz? Dur çözelim abi soruyu ya. Oturup konuşamayacağımız hiçbir şey yok. Oo, olay var. Abi durun, ben geldim, çözeceğim sıkıntıyı. Önce bir herkes sakin olsun. Gelen geçen de kornaya basıyor, destek oluyorlar. Gürcistan halkı kenetlenmiş bir şekilde bir şeyi savunuyor. O da onun bu adam buradan çekiyorsa bunlar en güzel yerden çekiyor. Meslektaşlar. Ben de buradan çekeyim. Aha, Kanal 7. Abla da anlatıyor orada bir şeyler. Adamın şapkaya bak. Aha, kameraya çıktım. Ay bunlar, herkes çok gergin. Şu an çok dikkat çekiyorum ben. O mu kalabalık ne? Abi ben presim ya. Ben bağımsız medya. Aha, röportaj var. Oğlum tüm televizyonlar buraya gelmiş ha. Görüntüleri 10.000 lira karşılığında Türkiye'deki haber kanallarına satarım. Ama 10.000'den altına atmam. Öyle söyleyeyim. Buradan geçebilir miyim? İmkansız. Evet, çok şükür. Ama Gürcistan'da sürekli protestolar oluyordu da. Bunlar çözmemiş miydi o konuları ya? Mesela istifa bir şeyler olmuştu sanki, ben mi yanlış biliyorum. Sonra o durumlar bitmişti falan. Galiba başka şeyleri de protesto ediyor olabilirler. Ne gibi? Bence Gürcistan teknik direktörü, abi elinde Kvaratskhelia var. Mamardashvili var. Ya bu kadar, nasıl bu kadar etkisiz bir futbol oynanıyor ben anlamıyorum. Avrupa Şampiyonası'na tarihi başarı. Abi zaten en iyi 3. oldun. Sen gören de grup 1.'si oldun sanacak. Onun da protesto edilmesi gerekiyor. Eminim ki, bir dur tamam be. Bence kesinlikle protesto edilen konu o değil ama onun da bence protesto şeylerinden biri olması gerekiyor. Burada da başka bir haber kanalı var. Var. Bir tane haberci abla buldum, hemen sordum, dedim abla başladı mı bitiyor mu diye sordum. Tam ortasındayız dedi. Dedim hani tam ortasındayız. Neyse dedim, sıkıntı olur mu? Hani bir şeyler, hani araya gümürteye gitmeyelim hani. Ya sarılamazsan takıl kafana göre böyle. Öyle demedi de ben tercümesini yapıyorum. Ondan sonra tamam dedim. Az önce de yoluma bisikletli bir çocuk geçti. Çocuk suratına hırsız maskesi yapıştırmış. Enteresan şeyler oluyor. Tiflis'de Avrupa bayrakları var. Amerika bayrağı var. Ukrayna bayrağı var. Acaba konu ne? Araştırırım da ben hani sizden de şey istiyorum. Hani öğretmenler soru sorar ya, öğretmen bilmiyor mu? Biliyor ama soruyor yani, etkileşime geçiyor öğrencisiyle. O misal. Siz benim öğrencim değilsiniz bu arada, yanlış anlaşılma olmasın. Burada öyle bir hiyerarşi yok. Burada hepimiz eşitiz dersem yanlış anlaşılacak. Hepimiz insanız. Neyse. Hazır madem protesto var, ben de buradan Gürcistan milli takım teknik direktörünü istifaya davet ediyorum. Madem öyleyse, herkes bir istekte bulunuyorsa ben de bulunuyorum. Ben galiba yolu kaçırdım ya. Caddenin bu tarafında da artık bir şey kalmadı. Tekrar protestoların olduğu yere gidiyorum. Orası çok ilgimi çekti.
Bakayım neler olacak. Bir de şu olayı çözebilirsek diyorlar. Şeyden tırsıyorum. Şimdi kameraya çekelim derim protestocuya. Sizin amacınız ne? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Neyi protesto ediyorsunuz diye sorarım öğrenmek için. Der ki biz her şeyi protesto ediyoruz deyip telefonuma uçan tekme atar falan diye. Böyle bir şey. Bu arada böyle bir korkum yok. Tabii de şaka olsun diye. Şimdi oradan bir daha geçeceğiz çünkü orada alt geçit var. Yapacak bir şey yok. Bir de zaten başka bir aktivite de yok. Bari orayı izleyeyim böyle. Zaten yani şahsi olarak beni alakadar eden bir durum olmadığı için açıkçası Gürcistan vatandaşları alınmasın ama ya umurumda değil yani. Benim daha büyük sorunlarım var. O yüzden rahat rahat oturup izlemek de bir opsiyon. O da bir opsiyon. Yüksek ihtimalle ama öyle bir şey yapmayacağım çünkü Fener'in maçının başlaması. Lan 2 dakika kalmış maça. Abi başlarım protesto. Hızlı maça. Maça. Aynen koç. İstifa. Yuuu falan diye bir bağır milleti gaza getir. Galyana getireyim mi herkese? Konuştur ben şunu bak. Neyse çok gülmeyelim. Burada insanlar öfkeli. İnsanların duygusuna mizah yapılmaz. Arkadan yapılır da yüzlerine yapılmaz, sinir olurlar. O yüzden biz de öfkeliymiş gibi davranacağız. O polis abiler gidiyor. Kolay gelsin. Bence ben buradan gideyim abi. Burası... Şu an şu televizyona çıkıyorum bu arada. Çıktım. Hadi biz de gidelim bakalım ne oluyor. Bendeki şu an çanta, tip falan. Ben tam şu an amatör bir gazeteci gibiyim şu an şu çantayla falan. Kadar... Ama hiç öyle bir durum yok. Ya yemek videoları stokta duruyor. Onları gösterebilirim ha. Burada bak her şey daha net gözüküyor. Polis abiler şurada toplanmış. Ya sen niye bak? Köpeğe bak. Çok en fanatik köpek bak. Acaba 29 Ekim'i mi kutluyorlar? Ama daha 2 gün var. O da olamaz. Işıklar eğleniyor gittikçe. Son dakika gelişmesini veriyorum. Muhabirlerden aldığım habere göre birazdan... Abi bir şey anlatıyoruz da. Birazdan yol kapanıyor. Yani şu yol. Birazdan yol kapanacak. O yüzden bu kadar polis var. Sıkıntı büyüyor. Sıkıntı değil gerçi. Burada her şey kontrol altında. Sıkıntı dediğime bakmayın ya. Protesto yapıyorlar. Ama yolu kapatacaklarmış. Trafik kilit. Uyarıyorum. Yan yoldan gidin. Sahil, nehir yol. Şimdi Çin'den arkadaşlarımla tanıştım. Hi. Hi. So you say hi. Hi. Hello. Welcome to China. Yeah. Bizi Çin'e çağırıyorlar. Az önce böyle uzaktan protestoyu izlerken birden bir tane arkadaş dedi burada ne oluyor? Dedim ben de yabancıyım. Ben de bilmiyorum. Oradan tanıştık işte Çinlilermiş falan filan. Sohbet ilerledi. Muhabbet ettik. İşte biz buraya geleli bir gün oldu. Ben öyle şöyle gezdim. Şuralara gittim. Şöyle yaptım. İstanbul'a gelmedik dedilermiş. Onlar da Şangaylıymış falan. Sohbet, muhabbet. En sonunda zaten ayaküstü bir 15 dakika falan konuştuk. Çocuk böyle bir fotoğraf çekiyor. Fotoğrafçılık yapıyormuş hobi olarak. Onları böyle çıkartıp kartpostal gibi. Dedi sana bir tane hediye vereceğim dedi. Dedim olur. Dedim ama bende hiçbir şey yok kusura bakma dedim. Hani ben şöyle geziyorum. Yani bir çanta, sırt çantası var. Zaten yani su bile yok. Yani çocuk susadım, öldüm, su ver dese veremem. Su yok yani bende. Neyse sağ olsun bir tane verdi o kartpostallardan kendi çektiklerinden. Böyle güzel şimdi gösteririm otelinde sağ olsun. Ondan sonra iletişim bilgilerimizi aldık. O bir gün İstanbul'a gelirse dedim ben sana öneride bulunurum. Dedi o da sen de Çin'e gelirse yardımcı oluruz dedi. Dedim, sağ olun, var olun. Öyle güzel bir deneyim oldu yani. Böyle her gittiğin yerden farklı bir farklı bir milletten dostun olması, arkadaşın olması güzel oluyor. Böyle oraya dair bir şey veriyor sana. Nasıl söyleyeyim? Kazanç yani artı bir mesela. Çin'den bir arkadaşım var mesela. Çin'den olmaz atıyorum aklıma Belarus'tan arkadaşın olur.
Güney Afrika'dan arkadaşım mesela. Artı 1, artı 2, artı 3. Bunlar önemli şeyler. Güzel şeyler bence. Neyse. Artık yavaş yavaş gezinin sonlarına da geliyoruz. Her yerde polis var. Ben bir de çok enteresan bir şey öğrendim. Adam diyor ki hani biz hep diyoruz ya, biz işte Çin'e gitsek ne yeriz? Atıyorum Tayland'a gittin ne yiyeceksin? Vietnam'a gittin ne yiyeceksin? Hani Asya'ya karşı öyle bir önyargı var ya. Hani ben onu yiyemem, yabancı gelir şöyle böyle. Onlarda da varmış. Ben onlar her şeyi yiyebiliyor sanıyordum. Hani ben onlarda öyle bir donanım var sanıyordum. Yokmuş. Onlar da bizim gibi. Adam da şey diyor bana. Adamlar diyor ki biz de işte buradaki yemekleri yiyemeyiz diyor. Biz öyle her şeyi yiyemiyoruz dedi dedim. Abi de yiyorsunuz ya. Gösterdim onlara ama birkaç yemek. O pide gibi olan şeyi gösterdim. Dedim ha bunu yersin bak, pizza yiyorsan bunu da yersin dedim ya. Ne bunda yenmeyecek ne var ya? Pizza yiyen adam bunu da yer. Aynı mantık. Hamur, kaşar işte. Üstündeki yumurtayı sorguladı. Dedim yumurtada bir şey olmaz. Güzel lezzet katıyor dedim. Ona ikna ettim. İşte bugün yediğim mantı da aynı onların dumpling'i gibi zaten. Kung Fu Panda izlediyseniz Kung Fu Panda yiyor ya onlardan. Dedim abi aynı o mantık ya. Yani sizin yemeyeceğiniz bir şey yok ki burada. Hani böyle çok ağır bir güveç yemeği olur. Tamam böyle. Bayağı ağır ya. İşkembe gibi derim tamam eyvallah. Da yok abi burada. Gürcistan yemekleri zaten çok ağır yemekler değil bence. Onu da söyleyeyim. Ne oluyor oğlum bu ne? Alt geçitte niye böyle bir müzik çalıyor? Nereden geliyor oğlum? Saat 11.30 oldu, o da hala boş. Sıkıldım artık, birileri gelsin istiyorum ya. Bu kadar da değil yani. Neyse, Çinli arkadaşım verdiği hediye. Burada tarih bir de yeri yazıyormuş. Böyle. Güzel bir jest. Buradan tekrardan teşekkür ediyorum kendisine. Evet. Saat 11.30. Sokaklar şu şekilde. Evet, şimdi bir 15-20 dakikaya hostelden ayrılıp havalimanına gideceğim. Gürcistan macerası benim için böylece son bulmuş olacak. Bence gayet güzel bir deneyimdi. Yani bu 2 gün bile bana böyle bir hafta gibi geldi. Çünkü çok dolu doluydu yani, siz de gördünüz ki her şeyi de çekmedim. Ona rağmen gördünüz. Kesinlikle gelip görülmesi güzel. Yani yemekleri güzel. Gezilecek yer var. Tarih var. Daha ne olsun. Her şey var yani. Hele bir de yani Türkiye vatandaşı, Türkiye pasaportu olan biri için vizesiz bir ülke olması da ayrı bir güzel. Zaten her yerde Türk var. Yani karşılaşıyorsunuz. Dışında bu kadar. Seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hop, bitecek sandın değil mi? Öyle kolay bitmez. Havalimanına geldim. Şimdi uçağım yarım saat rötar yaptığı için kendime tavuk sandviç söyledim şöyle bir tane. Bir tane de bu Dubai çikolatalı donut'tan söyledim. Dubai çikolata ne? Şimdi bakalım nasılmış. Evet. Havalimanı fiyatları olduğu için çok mutlu değilim. Fiyat söylemeyeceğim o yüzden. Ama yine bizdeki gibi 20 kat değil de 2 kat, 2,5 kattır yani. Böyle bitirelim yani. Ve son. Bu da gereksiz bir şey ama bakalım. Şimdi bundaki talihsizlik şu. Şu an gecenin 3.30'u olduğu için bu kalan ürünler, üstündeki şu şeyler falan bayat oldu anlaşılıyor. İçi taze ama o dışındaki kıtırlar sertleşmiş. Bu taze yapıldığında var ya manyak bir şeydir, ben söyleyeyim. Ben söyleyeyim, güzel, başarılı. Buradan Dunkin Donuts yetkililerine onaylıyorum. Yani şuradaki sorun tamam benim geç saatte yememden kaynaklanıyor. Yani bu saatte ürün dayanmaz zaten. Neyse. Güzeldi. Artık tamam kapatabiliriz. Daha bir şey yiyemem. Bu kadar yeter. Para kalmadı.